Merhaba, hoş geldiniz. Bugün gene güzel bir tarifle karşınızdayım. Güzel ama aynı zamanda çok da pratik. Sarımsaklarımı şöyle vurup hemen tavama atacağım. İstiridye mantarı sote yapıyorum. İstiridye mantarı gerçekten çok leziz, çok sevilen, şahane bir mantardır. Izgarası, fırında peynirlisi güzel olur ama en güzeli de et gibi sotesi oluyor arkadaşlar. O yüzden bugün ben de sote yapmaya karar verdim. Öncelikle bir adet soğanımı piyazlık olarak, jülyen olarak doğruyorum. Bir adet soğanım, bir adet kapya biberim, bir adet yeşil biberim, bir adet büyük boy domatesim var. Bir 250-300 gram kadar da istiridye mantarım var. Bütün sebzelerimi doğrayarak işe başlıyorum. Bugün nasılsınız? Bayram bitti. Umarım herkes iyidir. Yeni güne, iş gününe keyifle başlamışsınızdır. Çok küçültmeden jülyen, yarım jülyen gibi biberlerimi de doğruyorum arkadaşlar. Genelde mantar soteleri, bütün sebzeleri jülyen ve iri doğramak daha fazla lezzet katıyor. Dişe gelmiş oluyor. Erimemiş oluyor. Mantarlarımı da çok küçültmeden jülyen doğrayacağım. Çok leziz bir mantar bu. Beni nerelerden izliyorsunuz arkadaşlar? Türkiye'den hangi illerden ya da dünyanın hangi ülkelerinden? Geçen gün merak ettim, baktım. Brezilya'dan, Hindistan'dan, Arjantin'den bile izlenmişim. Çok mutlu oldum. Gerçekten YouTube'da bu videolar herkesi birbirine kaynaştırıyor. Hangi ülkeden olursanız olsun, özellikle yemek dili aşkla yapıldığı zaman kesinlikle birleştirici oluyor arkadaşlar. Herkes gırtlağından vazgeçemiyor. Yemek çok büyük bir keyif. Özellikle de dediğim gibi aşkla yapılırsa, sadece karın doyurmak için değil, keyif almak gustoyla yapılırsa bambaşka bir boyuta gidiyor. Gördüğünüz gibi hiçbir özen göstermiyorum ekstradan. Çok küçültmüyorum da. Rastgele jülyen. Çünkü ben biraz etli dişe gelecek şekilde seviyorum. Zaten tertemiz mantarlarım, hiçbirini de ayırmıyorum. Kestiklerimi de kaseme alıyorum. Çok da çabuk hazırlanıyor. Yoğun hanımlar, beyler için. Çok ideal. Mantarlarım da bitti. En son domatesim kaldı. Domatesimi de irice hemen 2 dakikada şöyle, kıpkırmızı çok güzel domatesim var. Yaz geliyor, inşallah leziz kırmızı domateslere kavuşur ve soslarımızı da yaparız. Çok ufaltmadan, dediğim gibi domatesimiz de tamam. Şimdi ocağımızın başına geçebiliriz. Şimdi yemek kaşığından biraz fazlaca tereyağımı tavama aldım. Biraz da bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Mutlaka tereyağınızı zeytinyağı karıştırın. Yanmasını önler tereyağın. Aynı zamanda daha sağlıklı oluyor. Şimdi bu üzerine bastığım sarımsaklarımı direkt yağıma atıyorum. Önce sarımsağımı yağ atarak başlıyorum. 3 adet de defne yaprağımı attım. Mis gibi kokusunu yağ bırakıyor şimdi. Soğanlarımı ilave ediyorum. Soğanlarımı da çok hafif şöyle birazcık kızartacağım. Çok fazla
karamelize edip karartmayacağım. Diğer sebzelerimle birlikte pişecekler. Ama bu esnada birazcık tuz atmak istiyorum. Soğana kavururken bir çay kaşığı tuz koyarsanız daha kolay yumuşar, daha güzel karamelize olur. Bakar mısınız? Şimdiden rengi çok güzel oldu. Mis gibi de koktu, burada olup duymalıydınız. Şimdi mantarlarımı ilave ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok uzun uzun kavurmadım soğanlarımı. Mantarlarımı da görüyorsunuz. İri iri. Nefis koktular. Beni izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Henüz kanalıma abone olmayan izleyicilerim varsa onların da kanalıma abone olmasını öneriyorum. Tariflerimi beğeniyorsanız eğer kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok sevinirim. Bildirim zilini açtığınızda her paylaştığımız yeni tarif size bildirilmiş olur ve hiçbir şekilde kaçırmamış olursunuz. Biliyorsunuz ben hemen hemen her gün tarif veriyorum. Her gün bir video yüklüyorum. Bu videoları da kaçırmamış olursunuz. Tabii oynatma listelerinde yüzlerce de video mevcut. Tatlı tarifleri, salata tarifleri, et yemekleri, sulu yemekler, aklınıza ne gelirse. Bir de onları gözden geçirip beğendikleriniz olur izlerseniz sevinirim arkadaşlar. Bana da destek olmuş olursunuz. Bu ve bunun gibi videoların çekilmesi için bana desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Birkaç dakika daha soteleyeceğim mantarımı. Biberlerimi de ekliyorum hemen. Gördüğünüz gibi hiç suyu yok. Gayet güzel. Biberlerim de hemen şöyle birkaç dakika yumuşasınlar. Domatesimi ilave edeceğim. Biberlerim de birkaç dakika sotelendikten sonra şimdi domateslerimi ilave ediyorum. En son aşama oluyor. Bu arada sesim için de çok özür diliyorum. Hala gribim geçmedi, çok inatçıymış. Sesime de oturdu. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi domateslerim de güzelce sulansın, suyunu çeksin, biraz yumuşasın. Baharatlarımı ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, biraz karabiber çekiyorum. Biraz da tuz. Deniz tuzu kullanıyorum ben. Çok azıcık bir top kekiğim var. Et tadında dedik ya, top kekik olmazsa olmaz ette. Şöyle hemen bir tutam kadar onları elimde ezerek, patlatarak atıyorum ki kokusu iyice çıksın. Zaten şu anda benim yemeğim hazır oldu gibi. Her zaman söylüyorum. Kekiği en son aşamada kapatmadan evvel koyun, yoksa acılaştırır kekik. Benim de yemeğim hazır. Altını kısıp 2 dakika sadece bekleyeceğim. 2 dakika sonra da servis edeceğim. Evet, nefis istiridye mantar sotem hazır arkadaşlar. Göstermek istiyorum. Hemen 10 dakikada hazırlandı ve pişti. Ama muhteşem bir lezzeti var. Etten çok daha lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Yorumlarda da fikirlerinizi bekliyorum mutlaka. Beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.